Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yayınlanan diziler arasında beni en çok heyecanlandıran dizi olan İnci Taneleri'ni konuşuyoruz. İnci Taneleri'nin 4. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıl ilerliyor dizi? Azem'le Civan arasında bir yüzleşmeye dair bölüm hazırlanmıştı bence. Azem bölüm boyunca kayıp evlatlarının ondaki yarattığı izleri bize hem şiirleriyle hem de yaşadığı diyaloglarla göstermeye çalıştı. Gerçekten duygusal derinliği olan ama tabii ki de temposu da düşük bir bölüm izledik. Bir de aynı gün maç olması sebebiyle, Galatasaray'ın maçı olması sebebiyle reytinglerde biraz düşüş yaşandı ama yine de yüksek reytingler ve gecenin birincisi her kulvarda. Şimdi şöyle başlamak lazım aslında. İnci Taneleri gerçekten çok yüksek bir tempoya sahip dizi değil. Bunun hepimiz farkındayız. Hatta yer yer sıkıldığımız yerlerde olabiliyor. Fakat seyirci bu diziyi terk etmiyor. Seyirci Dilber sahnesi az olsa bile bu Azem'in oğlunu arama süreciyle alakalı gerçekten bir beklentisi var. Şöyle de hızlı da oldu aslında baktığımızda. Ben hani ileride daha çok yaşanır diyordum. Azem hatta kendi oğlunun görselini Dilber'e de gösterdi. Ben burada şaşırdım çünkü belki de göstermez ve üçlü arasında ileride farklı mevzular görürüz diye düşünüyordum. Yine de görülebilir ama yani biraz onlar hızlı oldu. Bölüm boyunca da ona hemen ulaşamaması da güzeldi. Çünkü bu tarz insanlara hani dizilerimize hemen ulaşılır ama bence ulaşılamaması da gerçekçiliğini korumuştu. Ben dizide şeyi çok beğeniyorum. Çok içten bizden olması bence izleyicilerin diziden kopmamasını sağlıyor. Azem'in Civan'ın annesinin yanına gidip oradaki diyalogları mesela bence çarpıcıydı. Oğlu Özgür'den bahsetmesi ama kadının onu tanımadığını söylemesi gerçekten ritme de uygun şekilde yazılmıştı. Ya dizide bu şekilde karşılıklı diyaloglar aslında çarpıcı noktalara gelebiliyor. Ana aksta ilerleyen olaylar bakımından. Fakat dediğim gibi hani bu dizide hala bir tempo sıkıntısı var ama anladığım kadarıyla bu dizi böyle ilerleyecek. Yani bu dizide hep bir tempo sıkıntısı olacak bence. Şimdi başka bir aksa geçelim istersen. Adem'in öğretmenlik yaptığı anne ve çocuk aksı var. Selma Ergeç'in karakteri Piraye Hanım'la çocuğun hikayesi var. Oradaki hikaye bana biraz sahici gelmiyor. Ben sıkıldım izlerken hocam. Yani kadınla arasındaki o flörtleşme olayı aslında Adem'in öyle bir havası da yok ama kadın sürekli bölüm boyunca bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Onun peşinden koşuyor falan. Hani bir bölüm içerisinde çok fazla bence gereksiz bir yan hikaye ilerleyişi oldu orada. Kız üzerinden güzel emareler görsek de küçük kız üzerinden. Ya bence kızın annesiyle Adem arasında çok da böyle benim içimi açan diyaloglar izlemedik. Çok tekrara düştü bence. Ben mesela doğum günü sahnesini çok beğenmedim. Yani çok bana geçmedi orası. Ya bu bölüm aslında hem Piraye'nin hem de Dilber'in Adem'e, istersek de gerçek adıyla Azem'e yaklaştığını gördük. Ama Azem de bu açılmalara karşı hep kendisini blokladı. Çünkü eşinin kaybı onu aşık olamayacağı hissini uyandırıyor içerisinde. İkisine karşı da bir şeyler istese de hatta Dilber'i sevse de bir kendisinde bir kapatmışlık var. Sanki eşini aldatacakmış, o eski ölen eşini aldatacakmış gibi bir suçluluk hissi var kendi içerisinde diye düşünüyorum. Peki Dilber'i seviyor mu? Dilber'e acıyor mu? İkisi de yani bence Dilber'e hem acıyor hem de kaybettiği kızını yerine koyuyor hem de bir noktada da acıma var ama acıma %70 diyebilirim diğer şeylere baktığımızda. Bu yüzden de çok değişik bir şekilde bence meme olabilecek şekilde de çok iyi savuşturdu yani Dilber'in ona aşık olma kısmının açılmasını çok iyi savuşturdu bence edebi bir şekilde. Aşk herkes için aynı anlamlara gelmiyor. Gelecek bölüm şöyle olacak, yüzleşmelerinde bence Civan'a babası olduğunu söyleyemeyecek bölüm başında. Kesinlikle, yani orada zaten babası olamadığını söyleyecek. Hande'ye mezarında onu anlatıyor. Söyleyemedim babası olduğunu diye. Dilersen Dilber kanadına geçelim. Şimdi Dilber'in oğlunu da gördük ilk defa. Bayağı da büyükmüş. Evet 7-8 diyorlardı da çocuk sanki daha da büyük gibime geldi. Orada da aslında Dilber'in hikayesinin eşelenmeye başladı. Dilber'in de arka planını görmeye başladı. Tabii bu noktada yine bir süper kahraman olan Azem onu oradan çıkaracak kişi olabilir düşüncesi hemen kafamızda yandı tabii. Ama bence Dilber'in kendi kararlarıyla o karmaşıklıktan çıkması gerekiyor. Dilber'in güçlenmesi açısından. Dilber sadece Azem karakterinin yaptıklarından faydalanan bir karakter gibi şu anda. Bir yan oyuncu yani. Fakat bence burada bir kadın oyuncuya ihtiyacımız varsa, başrol kadına ihtiyacımız varsa Dilber'in bazı gemileri yakıp bence kendi o mağaradan çıkması gerekiyor. Böyle bir karakter yazımı yapacaksa Hazar Ergüçlü için güzel olabilir aslında. Düşünülüyor olabilir böyle bir şey. Bir de bence Azem bu yolda Dilber'e yardım edecek ama başarılı olamayacaklar ilk etapta çünkü rakipleri çok güçlü. Belki burada Civan'dan yardım alabilirler. Bir noktada da burada bir organik bir bağ olabilir ve tanışmaları böyle gerçekleşebilir. Çok da yani güçlü bir rakip gibi de duruyor
Dilber'in o eşi. Bakalım ne olacak? Peki senin her zaman bahsettiğin Civan, Dilber, Azem üçgeni gibi bir durum olabilme şansı var mı ilerleyen bölümlerde? Buradan farklı bir hikaye akışı çıkabilir. Ben mesela Dilber'le Azem'in hep böyle güllük gülistanlı gitmeyeceğini ve aralarının bir noktadan sonra kopacağını düşünüyorum. Bu bölümler iyi başladı ama yavaş yavaş farklı insanlar olduklarını göreceğiz ve Dilber'in karakter gelişimi bence şöyle olacak aslında konuştuğumuz gibi. Sen bana acıdığın için benimle birlikteydin. Sen beni sevmiyorsun. Zaten aşkını da söylememiştin tarzında bir konuşma yapacak bence. O noktada da belki Civan'la karşılaşması, belki Civan'la bir etkileşimi, Dilber'in belki Civan'la bir flörtü gibi bir şey. Belki Civan'ın da kafasını karıştırır ve daha sonra bu hikaye üçgene bağlanabilir diyorsun. Tabii hatta şöyle de olur. Dilber mesela Civan'a söylemez Azem'in onun babası olduğunu ve ondan sonrasında araları ikisinin de böyle de açılabilir. Dilber'le Civan'ın mesela. Azem olayları patlatır belki. Sen utanmıyor musun? Yani hem benimle birlikteydin hem de şimdi evladımla birliktesin falan. Ne olurlar falan. Öyle bir onların arasında güzel çatışmalar izleyeceğiz. Muhakkak izleyeceğiz. Yani Türk dizisi izliyorsak böyle klişe şeyler yapacaksınız. Her zaman böyle güzel hikaye yazamazsınız. Tabii ki dizi gerçekten çok güzel ilerliyor ama dediğim gibi hani Selma Ergeç'in yani Piraye Hanım'ın hikayesi ve o hikayenin yarattığı etkiler bana hala sahici gelmiyor. Orayı bence toparlamaları gerekiyor. Çünkü o yemeğe çıkma sahneleri, işte arabada konuşma sahneleri falan yani biraz duralım, biraz orası biraz yavaş ilerlesin gibi geliyor bana. Evet bana da geliyor yani bir Nazım Hikmet Piraye şey kurmak istiyorlar gibi ikisi arasında. Yani onu da bir nedene de bağlamak gerekebilir. Piraye'nin bu kadar neden kendisini kaptırdığını, alt metnini yazmak gerekebilir. Bu bölüm biraz süre doldurmak için de yapılıyor bunlar. Çok uzun ya dizilerin süreleri bir de. 1 saat 20 dakikalara varınca hikaye bir 30-40 dakikayı böyle kapatmak istiyor olabilirler. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler olacak ama dizi şu an gayet iyi ilerliyor. Çok keyifle takip ediyorum ben diziyi. Hayırlısı diyelim. Biz de biraz gülmeyelim mi diyorum bölümün başlığıyla birlikte aslında. Bizleri güldürmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.